Bu videonun amacı kritik hasta çocuğun bakımı hakkında genel bilgi ve eğitim vermektir. Hiçbir şekilde lisanslı sağlık personelinin karar ve muhakemesini yerine geçemez. Bu videodaki bilgiler tanı koymak için, acil tedavi için veya sağlık personelinin kararlarının yerine geçecek şekilde kullanılmamalıdır. Geri solumasız maske ve manuel solunum balonu. Dr. Robert Pascucci tarafından. Bu videodaki uygulamalar Boston Çocuk Hastanesi'nde kullanılan kılavuzlar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Videoda yer alan bazı bilgilerin çalıştığınız kurumdaki alet, kılavuz ve pratik uygulamalara göre modifiye edilmesi gerekebilir. Merhaba, benim adım Bob Pascucci. Boston Çocuk Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki uzmanlardan biriyim. Bugün sizinle solunum sıkıntısı olan çocuğa oksijen verme yöntemleri hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle oldukça standart malzemeler kullanacağımı söylemeliyim. Bu malzemelerin bazıları klinik uygulamalarınızda bulunmayabilir ve eğer temin etmek sizin için hemen mümkün değilse çevrenizde bunlara çok benzeyen aletleri bulabileceğinizi sanıyorum. Geri solumasız maske. Solunum sıkıntısı olan çocuk hızlı ve oldukça eforlu soluyacağından burnundan girip çıkan akım yüksek olacaktır. Hastaya basit bir hortum, nazal kanül, basit maske ya da bunlar gibi basit bir üfleme aparatı ile oksijen verebilirsiniz. Ancak bunlarla bebek muhtemelen bir miktar oda havası da soluyacaktır. Yüksek konsantrasyonlu oksijen vermenin ve oda havasının karışmasını engellemenin bir yolu burada gördüğünüz geri solumasız maskedir. Dünyanın farklı bölgelerindeki yoğun bakım ünitelerinde bulunan oldukça standart bir malzemedir. Nasıl çalışır? Aslında oldukça basit. Burada yaptığım gibi bir oksijen akımı sağlamanız gerekli ve oksijen akımı gelip rezervuarı doldurur ve bir dakikalığına bebeğe takılı olduğunu varsayalım. Gerçekten tüm yapmanız gereken bu sistemi kurmak, bu da oldukça basit bir işlem. Akımı açın, maskeyi yüze güzelce kaçak olmayacak şekilde yerleştirin ki bu bazen biraz zor olabilir. Rezervuar balonun dolmasına ve asla tamamen boşalmamasına dikkat edin. Bunu yapar ve torbanın sürekli dolu olduğunu görürseniz bebeğin istediğiniz miktarda oksijen almasını garanti edebilirsiniz. Peki bu nasıl olur? Akım buradan herhangi bir hızda gelebilir ama gerçekte ihtiyacınız olan akım hızı tam olarak torbayı dolduracak olandır. Yani akım hızı dakikada 4 litre ya da 6 litre olabilir. Öyle ki bebeğin büyüklüğüne ve içinde bulunduğu solunum sıkıntısının şiddetine göre daha yüksek akım da gerekebilir. Fakat buraya gelen akım muhtemelen bebeğin derin nefes aldığında burnundan geçen akımdan daha azdır ve rezervuarın burada olmasının sebebi de budur. Dolu torba inspirium için yedek depo işlevi görmekte ve eğer bebek derin bir nefes almaya karar verirse ekstra akımın odadan değil rezervuardan gelmesini sağlamaktadır. Böylece ekstra oda havası solumak yerine rezervuar balondan ekstra oksijen soluyacaktır. Bu sistemi balon asla sönmeyecek şekilde ayarladığınız sürece kendinize bebeğin istediğiniz düzeyde oksijeni alacağını garanti edebilirsiniz. İster %100, %60, %80 ya da hatta ne gelirse gelsin çocuğun trakeasına çekeceği miktardır. Bu yüksek konsantrasyonlu oksijen vermenin iyi bir yöntemidir. Bu sistemin geri solumasız maske olarak adlandırılmasının nedeni ise karbondioksit ile alakalıdır. Eğer bir bebeğin yüzüne maske veya balon yerleştirirseniz balonun içine karbondioksit üfleyebilir ve bunu tekrar geri soluyabilir ki bu olmasını istediğimiz bir şey değildir. Bu balonda bunun olmamasının sebebi burada ve burada gördüğünüz küçük valflerdir. Bebek nefes aldığında buradaki valf açılır ve gaz akımı maskeye ve bebeğe gider. Bebek nefes verdiğinde o valf kapanır ve buradaki açılır ve bebek dışarıya doğru nefes verir. Ve böylece buradan rezervuara, rezervuardan bebeğe, bebekten de odasına tek yönlü bir akım oluşur ve başka yöne gitmez. Bu da bebeği karbondioksiti geri solumaktan oldukça etkin biçimde korur. Söylediğim gibi mankende uygulaması birazcık zor olsa da bunu bebeğe yerleştirmek göreceli olarak basittir. Burada iyi ve sıkı bir temas sağlayın, oksijen akımınızı rezervuarı dolduracak ve bebeğin solunum döngüsü sırasında asla tamamen sönmeyecek şekilde ayarlayın. Bunu yaptığınız sürece maskeyi olabildiğince sık yerleştirin ve bebeğin rezervuarın içine soluduğunu görün.
Rezervuarın inip kalkacak şekilde hareket ediyorsa işte o zaman maske gerçekten yapması gereken bebeğe karbondioksit geri soluma riski olmadan yüksek konsantrasyonda oksijen verme işini yapacak şekilde ayarlanmış demektir. Kendiliğinden şişen balon. Şimdi birazcık da maske ile yeterince soluyamayan bir bebeğin solunumunu mekanik olarak nasıl destekleyebileceğinizden bahsedelim. Kullanmayı düşüneceğiniz değişik tiplerdeki balonlardan bahsediyoruz ve gerçekte iki farklı grup mevcuttur. Burada daha ayrıntılı olarak kendiliğinden şişen balon ve yine daha sonra Mapleson devresi, McGill devresi, anestezi balonundan bahsedeceğiz. Önce kendi kendiliğinden şişen balonla başlayalım. Çünkü bence insanlar bununla kendilerini biraz daha rahat hissetme eğilimindeler. Öncelikle bu balonun en önemli avantajı sürekli gaz akımına ihtiyacınızın olmamasıdır. Sadece oda havası ile bile çalışabilirsiniz. Böylece oksijen kaynağı olmayan klinik dışı bir yerde, sahada ya da benzer bir yerde resüsitasyon uyguluyorsanız bu sistem çalışmaya devam edecektir ve bu da böyle bir sistemin gerçek avantajıdır. Peki bu sistem nasıl çalışır? Göreceli olarak basit bir tasarım olup valfleri ve rezervuarı ile geri solumasız maskeye çok benzerdir ve bunu göstereceğim. Bu şekilde içeri dışarı hareket etmesini sağlayan sadece kauçuk ya da plastiğin özelliği olup buralarda da geri solumasız maskeninkine benzer tek yönlü valvler vardır. Balonu bıraktığımda buradaki valv açılır ve gaz balona dolar. Balonu sıktığımda buradaki valv kapanır, bu valv açılır ve gaz bebeğe gider ve bebek nefes verdiğinde ise oda havasına gider. Böylece buradan balona, balondan bebeğe, bebekten dışarıya tek yönlü gaz akımı sağlanır ve bu nedenle karbondioksiti geri solumazsınız. Sistemin bir avantajı budur. Bundan koruyacak valvleriniz vardır. Söylediğim gibi oda havasında gayet iyi çalışacaktır. Böylece hastayı oksijen kaynağına bağlı olmadan çok kolay şekilde ventile edebilirim ve bu da sistemin en büyük avantajıdır. Eğer oksijen vermek isterseniz buraya bağlayabilirsiniz. Burada zaten oksijen hattına bağlı bir hortum var. Ve burada geri solumasız maskedekine çok benzeyen bir rezervuar mevcut. Böylece ben bu hastayı soluturken makul bir şekilde ventile edersem, yani bu rezervuar balon tamamen sönmeyecek şekilde %100'e yakın oksijen verebilirim. Çünkü oksijen buraya gelip bu torbaya dolar ve yeşil balon bu rezervuardan dolar. Böylece oldukça yüksek konsantrasyonda oksijen verebilirim. Rezervuarı dolu tutmak için her zaman oksijen akımını artırabilirim ve bunu yapıp balonu makul bir hızda sıkarsam rezervuar tamamen boşalmayacaktır. Eğer balonu daha yoğun şekilde sıkarsam ki kesinlikle yapabilirim, rezervuar torbası tamamen söneceği için fazla oksijen veremem ama yine de hastayı oda havası ile solutmaya devam edebilirim. Yeterli taze gaz akımınız olmasa bile hastayı oda havası ile solutabilecek olmanız bu sistemin bir avantajıdır. Evet, avantajı sistem içindeki valvler sayesinde geri soluma olmaması ve istenirse oksijen verebilmesidir. Peki bu balonların diğer özellikleri neler? Ayrıca üzerinde pop-off valve denen burada gördüğünüz gibi bu tasarımdaki sadece açılıp kapanabiliyor valfler olabilir. Eğer hastayı soluturken özellikle de fazla basınç uygulayarak ventile ediyorsam bu valf açılacaktır. Genellikle de bunlar 40-45 cm su basıncı civarında açılır. Bunun sebebi istemeden fazla basınç uygulamayı önlemek ve bebeğin pnömotoraks olmasının engellenmesidir. Bu bebek için potansiyel bir güvenlik avantajıdır. Dezavantajı ise zor hava yolu olan bir bebek olduğunda ya da astım gibi sıkışık bir çocuk olduğunda ventilasyon için yüksek basınç gerekmesi durumunda hastaya 40-45 cm su basınçtan fazlasını kullanmak gerekebilir. Fakat pop-off valve buna izin vermeyecektir. Eğer bir şekilde bunu aşamazsa. Mesela buradaki örnekte olduğu gibi sadece bu kapağı kapatarak hastayı solutmada istediğim basıncı kullanabilirim. Yani eğer balonunuzda bir pop-off valve varsa gerçekten icabında bunu nasıl devre dışı bırakacağınızı da bilmeniz gerekir. Öyle ki bu örnekte olduğu gibi güvenli şekilde hava tahliyesi yapıyor ya da kapağı kapatarak ya da biraz kullanışsız olsa da sadece parmağımı kullanarak hava tahliyesini engelleyebilirim. Bu tasarımın çalışma yöntemi bu ancak çok çeşitli pop-up valve tasarımları var. Ve size önerim boş olduğunuz bir zamanda kliniğinizdeki balonlarla haşır neşir olun ve üzerindeki pop-off valve'lerin nasıl çalıştığını öğrenin.
Evet, bu pop-off valve'ti. Buradaki örnekte ise uyguladığımız basıncı gösteren bir basınç manometresi var. Bazıları bunu yararlı bulur. Balonda basınç manometresi var ancak pop-off valve yok. Bu sistemde ne kadar basınç uyguladığım konusunda son derece dikkatli olmak lazım. Eğer küçük bir bebek solutuyorsam elimi çok az sıkmalıyım. Daha büyük bir hasta solutuyorsam biraz daha fazla sıkabilir ve daha fazla basınç uygulayabilirim. Maskeyi bebeğin yüzüne oturtmaya gelince standart bir maske kullanıyoruz ki değişik boylar olabilir. Tabii ki çocuk için farklı boylar olacaktır. Genel olarak maskenin tam oturmasını veya sıkı temasını sağlayamıyorsam daha büyük maskedense daha küçük maske kullanmanın işe yaradığını gördüm. Maskeyi koyuyorum, bebeğin çenesini yukarı kaldırıp maskeyi buraya oturtup sıkıca temas etmesini sağlayıp bebeği oldukça efektif olarak soğutuyorum. Bir kez daha bu kullandığım balonda pop-off valve yok. Bu nedenle ne kadar basınç uyguladığım konusunda dikkatli olmaya çalışıyorum ve balonu tamamen sıkmıyorum. Çünkü bu balon muhtemelen bu bebek için biraz büyük. Bu durumda daha küçük bir balon bulma şansınız varsa her zaman küçük balona geçebilirsiniz. Aynı işlemler. İyi bir temas sağlayın ve şimdi bununla da soğutabiliyorum. Ancak balonu öncekinden tabii biraz daha fazla sıkıyorum. İşte bu kendiliğinden şişen balon. Büyük avantajı taze gaz kaynağına ihtiyacınız yok. Oda havasını bile kullanabilirsiniz. Birazdan göreceğimiz gibi büyük dezavantajı ise aslında kendi solunumu olmayan yani apneik olan bir hastayı solutmak için tasarlanmış olması. Eğer hasta kendisi soluyup bir miktar hava hareketi sağlayabiliyor ama biraz desteğe ihtiyacı varsa sanırım az sonra konuşacağımız Mapleson sistemi kullanmak daha iyi olur. Mapleson McGill devresi ve anestezi balonu. Eğer hastanızın spontan solunumu var ise adına ister Mapleson devresi, ister McGill devresi, isterseniz anestezi balonu deyin. Muhtemelen solunumu bununla daha iyi desteklersiniz. Anestezi balonu şimdiye kadar kullandığımız balonlardan tamamen farklı bir tasarıma sahiptir. Bu gerçekte bir tel parçasına benziyor. Burada taze gaz akımı, burası bebeğe gidiyor ve burada da ekspürüm kolu var. Tasarım hakkında birazdan tekrar konuşacağız. Bu sistemin en büyük dezavantajı taze gaz kaynağına ihtiyacınız olmasıdır. Eğer taze gaz kaynağınız yoksa bununla gerçekten fazla bir şey yapamazsınız. Hastayı soğutmanız mümkün olmaz. Güvenli ve yeterli miktarda gaz akımının olmadığı bir durumdaysanız bu balonu kullanamazsınız. Öte yandan eğer bir taze gaz kaynağınız varsa bununla hastanın spontan solmasına imkan verebilirsiniz. Yani eğer bu kendi kendine soluyan bir hastaya bağlı olsaydı ister iyi bir maske teması ile ya da hatta entübü bir hastada balonun şişip inmesini ve nefes alışını izleyerek bebeğin balon üzerinden spontan solduğunu görebilirsiniz. Yani bu sistem ile iyi maske teması sağlayabildim, yüksek konsantrasyonda oksijen verebildim ve hastanın solunumunu monitörize edebildim. Şimdi bebeğin biraz daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu varsayın. Örneğin bir işlem için sedasyon verdiğiniz bir çocuğa biraz midazolam ya da biraz fentanil ya da başka bir sedatif verdiniz ve bebek biraz tıkanmaya başladı. Bu durumda size birazdan göstereceğim şekilde uyguladığım basıncı biraz artırabilirim. Devamlı hava yolu basıncını SPAP yükseltebilirim ve böylece hasta 5 ya da 8 ya da 10 cm SPAP ile hava yolunu açık tutabilir ve bebeğin nefeslerine yardım edebilirim. Böylece bebek spontan solumaya devam edebilir. Sedasyonu biraz artırdıysam ve çocuk apneik hale geldiyse o zaman aynı sistemi kullanarak hastayı elle solutabilirim ve yine pop-off valvi ile basınçları ayarlayabilirim. Böylece bu sistemle gerektiğinde tüm solunumu ben sağlayabilirim ama bebek spontan solumaya başladığında desteği biraz azaltıp bebeğin kendisinin solumasına izin verebilirim. Spontan solunumdan kontrollü ventilasyona ve tekrar spontana yumuşak bir geçiş sağlayabilirim. Bu da kendiliğinden şişen balonla yapamadığımız, sadece Mapleson devresiyle yapabileceğimiz bir işlemdir. Benim için bu sistemin en büyük avantajı hastayı daha yakından izleyebilme, soluyabiliyorsa kendi solunumuna izin verme ve spontan solunumları destekleyebilmektir ki bunu kendiliğinden şişen balon ile yapamazsınız. Şimdi bununla ilgili biraz daha detay verelim. Bu nasıl çalışır? Bu bir T parça sistemidir. Taze gaz buradan gelir. Balonu dolu tutabilmek için gaz akımını ayarlayabilirim ki bu tipik olarak yapacaklarımdan birisidir.
Taze gaz kaynağına ihtiyacınız var ve olmadan çalıştıramazsınız. Peki karbondioksit ne olacak? Sistem içinde valvler yok. Şimdiye kadar kullandığımız diğer aletlerde valvler vardı ama bu sistemin içinde gerçekten tek yönlü valvler yok ve hastanın karbondioksit geri soluması mümkün. Örneğin balon içine gelen akım hızı çok düşükse, şimdi kendi üzerimde göstereyim. Balon sönüp şişmeye devam ediyor ama aslında ben balonun içinde ileri geri nefes alıp veriyorum ve karbondioksiti geri soluyorum. Çünkü karbondioksitin dışarı çıkması için bir yol yok. Ventile oluyor gibi görünmeme rağmen aslında olmuyorum. Çünkü karbondioksit içeride ileri geri hareket ediyor. Karbondioksitten kurtulmanın anahtar noktası yeterince hızlı taze gaz akımına bağlıdır. Her solunumun sonunda taze gaz akımı karbondioksiti tüp boyunca balona ve sonra valv gibi çalışmaya başlayan deliğe doğru yıkayacaktır. Yani eğer taze gaz akımını yeterince artırıp solursam her soluğun sonunda karbondioksit sistemin dışına atılır. Yani basitçe daha hızlı taze gaz akımı nedeniyle karbondioksit geri solunmam engellenir. Yani böyle bir sistemdeki karbondioksitten kurtulmanın yolu soluklar arasında sistemi yıkamaya yetecek kadar taze gaz akımına sahip olmaktır ve tipik olarak hastanın normal dakika hacmini referans alırsak bunun 2,5-3 katı taze gaz akımına ihtiyacımız olacaktır. Tipik olarak bir bebek için dakikada 3-4 litre, daha büyük bir çocuk için dakikada 6 ya da 7 litre ve adolesan için 10-15 litre gaz akımı soluklar arasında balonun yeterince kolay dolduğundan, sistemin yıkandığından ve karbondioksitin atıldığından emin olmanızı sağlar. Son olarak valfler hakkında konuşmaya devam ediyorum. Ve bu örnekte gerçekten bir valf yok. Elindeki sistemin valfi balonun ucundaki deliktir ve parmaklarımla deliği kısmen kapatarak yeterli PEP, SPAP gibi etki oluşturuyorum. Ancak bazı tasarımlar delik yerine sabit valflere sahip olabilir ve burada veya sistem içinde herhangi başka bir yerde olabilir. Ve bu valfi baştan belli bir miktar PEP veya SPAP oluşturmak için ayarlayabilir ya da 5, 6, 8 ya da neyi görmek istiyorsanız ona kurabilirsiniz. Valve varsa avantajı bebeğe verdiğiniz basınçların çok daha kolay şekilde ayarlanması ve her nefes sonunda istediğiniz SPAP düzeyini sağladığınızı bilmenizdir. Valflerin dezavantajı ve bizim kullanmama eğiliminde olmamızın nedeni sistemin kapalı bir devre olması nedeniyle valfte bir tutukluk durumunda bütün basıncın bebeğe gitme riskidir. Yani bu nedenlerden dolayı biz burada çocuk hastanesinde valfli anestezi balonları kullanmıyoruz. Öğrenmesi ve kullanması birazcık zahmetli olsa da işlevsel olarak aynı işi yapabilen parmaklarımızla balon deliğini kapatma eğilimindeyiz. Şimdi tekrar bebeğe geçelim. Daha küçük bir maske seçme eğilimindeyim. Pozisyon alın, iyi bir temas yüzeyi oluşturun. Parmaklarım valfin üzerinde olmalı ama bunu yapınca eğer bebek spontan olarak soluyorsa devam etmesine izin veriyorum ve balonun inip kalktığını, hareket ettiğini görüyorsunuz. Eğer bebek biraz zorlanıyorsa bir miktar pozitif basınç ve spap oluşturabilirim ve eğer bebek gerçekten yeterli solumuyorsa tüm solunumunu ben devralıp sadece bu sistemi kullanarak tam ventilasyon uygulayabilirim. Bir kez daha bu sistem spontan solunumlar ve mekanik ventilasyon arasında ileri geri kesintisiz geçiş sağlayan bir sistemdir ve bunu kendiliğinden şişen balon ile düzgün şekilde yapamazsınız. Özet: İki farklı sistem, iki farklı amaç ve ikisinin de avantaj ve dezavantajları var. Kendi kendine şişen balonun avantajı taze gaz kaynağına ihtiyacınız olmaması. Böylece başınız belada ve taze gaz kaynağınız yokken bile birini solutma durumundaysanız muhtemelen bununla daha iyi iş yaparsınız. Bunun avantajı ise taze gaz kaynağı varsa bu tür bir balonla SPAP, PEP oluşturmak, hastayı ventile etmek ve spontan solunuma izin vermek gibi çok daha ileri işleri yapabilirsiniz. İki farklı sistem, iki farklı amaç. Sanırım hangi hastanızda hangisinin işe yarayacağı konusunda klinik olarak karar vermelisiniz. Geri solumasız maske ve manuel solunum balonu konulu videomuz sonlandı. Teşekkürler. Geri solumasız maske Geri solumasız maske. Bu videoda neleri sevdiniz ya da sevmediniz? İçerik çok mu kolay, uygun ya da çok mu zordu? Uzunluk çok kısa, normal veya çok uzun muydu? Yeni bir tartışma başlat butonuna tıklayıp yazarak ya da openpediatrics.childrens.harvard.edu adresine elektronik mail atarak geri bildirimde bulunabilirsiniz.
Not: Geri bildirimde bulunmak kılavuzlu öğrenme eğitimine katılmak için zorunlu değildir.